Şimdi size çok güzel bir çiçek yapımını göstereceğim. Çiçek yapımımız şu olacak. Bakın, boncuklarla süslenmiş, kırmızı ve beyaz renklerle donatılmış güzel bir çiçek modeli. Benim çok hoşuma gitti. Bunu broş olarak kullanabilirsiniz. Gayet güzel olur. Arkasına bir tane kilitli iğne takarsınız. Ya da aparatlarını satıyorlar zaten broş için olan metallerden alırsınız. Bunu isterseniz şapkanıza, özel bir yere, yani bir çantanız vardır, örgü çantaya takabilirsiniz. Ve şimdi bunları neden koydum? Bizim başlangıç noktamız aslında bu çiçek yapımından. Önce bu çiçek yapımını, bu orta kısmını yapacağız. Bunun üzerine de diğer geniş yapraklarımızı yapacağız. Ve şimdi nasıl başlayacağız? Başlamadan önce de ihtiyacımız olan malzemeleri söyleyeyim size. İp olarak akrilik ipleri kullanıyoruz. Bu beyaz ipimiz lifli, şöyle iki kattan oluşan lifli beyaz ip. Bu ise kırmızı akrilik örgü ipi. Şöyle bir tane 3 numaralı tığ ve bir tane de böyle lifli ipi, bunun da öreceğiz. 2 yazıyor önünde, 1.75 milimetrelik bir tığa ihtiyacımız olacak. Ve şu güzelim çiçeğin üzerine böyle yapıştırmak için böyle boncuklara ihtiyacımız olacak. Ve bunu tabii ki boncukları dikebilmemiz için de bir tane iğne ipliğe ihtiyacımız olacak ve makas. Aynı çiçek yapımını bir tane de böyle siyah beyazla ördüğüm bir tane çiçek modelim de var burada. Şimdi gelin başlayalım. Bunu tabii sorarsanız ne olduğunu, bu da sütlü bir kahve. Şimdi gelin başlayalım. Tabii ki kırmızı ipimize ihtiyacımız olacak. Kırmızı iple başlayalım. Şimdi önce göbek kısmımızı yapalım. Yani bu çiçeğin tamamını biz kırmızı rengimizle yapacağız. Bunu tabii ki 3 numaralı ipimizle, 3 numaralı tığımızla başlayacağız. Şimdi başlangıçta tabii ki bir tane sihirli halka yaparak işe koyuluyoruz. Ve bu sihirli halkanın üzerine biz 12 tane sık iğne yapacağız. Şimdi sık iğne olarak da bu yaptığımız ilk bağlantı yerinde sayacağız. Tabii ki bu bizim bağlantı yerimiz oluyor. Hadi gelin yakına birazcık. Şöyle daha yakından size çalışmamızı göstereyim. Şundan biraz kenarda dursun. Bölgeyi temizleyelim. Şimdi bunun üzerine dedik ki 12 tane sık iğne yapacağız. Bu sık iğnelerimiz tabii ki başlangıçta yaptığımız adımla beraber şu anda 3 tane oldular. 4 5 6 biraz sıkayım ki çok büyük halkamız. 7 8 9 10 İşte 11 ve 12. 12 tane sık iğneyi yaptık. Şimdi bu halkamızı şu kısa ipimizle sıkıyoruz. Şöyle güzelce sıkalım bunu. Şöyle ortası güzelce kapansın. Sonra tekrar başladığımız yere batıp şöyle burayı birleştirdik. Şimdi bakın ne yapacağız. 2 tane zincir çektim. Tığıma ip aldım ve sonraki sık iğneye batarak buraya 2 kere batacağım. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra tekrar batıp bir tane daha ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Sonra sıradaki sık iğneye batıyorum ve buraya birleştiriyorum. 2 tane zincir çektim. Tığıma ip aldım, sıradaki sık iğneye battım.
buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tığıma ip alıp tekrar aynı yere batıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. Sıradaki sık iğneye battım ve buraya bunu bağladım. Tekrar 2 tane zincir yaptım. Sıradaki sık iğneye battım ve buraya ikili trabzan yaptım. Tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 2 zincir çekip sıradaki sık iğne tepesine batıp bunları birleştiriyorum. Yani bakın şimdi 3 tane yaprağımız oldu. Aynı şekilde 3 tane daha yaprak yapacağız diğer tarafa. Toplamda 6 yapraklı bir çiçeğimiz olacak. Şimdi bakın sonuncu çiçeğimi yaprağına geldim. Ne yapıyorum? 2 tane zincir çektim ve başladığım yere batarak başladığım yere batıyorum ve burayı birleştiriyorum. İşte 6 yapraklı çiçeğim oldu. Şimdi 4 tane zincir yapalım buraya. Ve bu zinciri çiçeğimizin arka tarafında şöyle sık iğne yapmıştık. İkisini birleştirdiğimiz yerde. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimiz yere bu şekilde batıyoruz ve bu zincirimizi buraya bağlıyoruz. Sonra tekrar 4 tane zincir yapıyoruz ve aynı işlemi diğer yaprağın arkasına buraya batarak yapıyoruz. Sonra 1 2 3 4 ve tekrar aynı bu şekilde bu yaprağın arkasına batıp bu 4 tane zinciri buraya bağlıyoruz. Sonra bu 4 zincirin üzerine yapraklar yapacağız. Bakın arka kısmından bu şekilde görünüyor. İşte ön taraftan da bu şekilde. Bakın son olarak şimdi 4 tane zincirimi yaptım ve şu başladığım yerdeki zincirin altındaki bölgeye batıyorum ve buraya birleştiriyorum. Şimdi 2 zincirimizi yapalım. Sayalım mı sizinle? Kaç tane halkamız olmuş? Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tam 6 tane yaprağımız var ve 6 tane halkaya ihtiyacımız var. Şimdi bu halkaların üzerine nasıl çalışacağız? Yani her halkaya 2 tane yaprak gelecek şekilde bunu paylaştırmamız gerekiyor. Şimdi ilmeklerimiz 2 tane zincir yaptık ve bu halkamızın dibine batalım. 2 tane zincir yapıp şimdi yaprağımıza başlayalım. Tığıma ip aldım. Daha önce yaptığımız adımların aynısını yapacağız. Yani bir tane ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan, sonra 2 tane zincir çekiyoruz ve batıp buraya birleştiriyoruz. Buraya sıkıştıracağız bunları. Şimdi aynı kalan yere bir tane daha yaprak yapmamız gerekiyor. Tekrar 2 tane zincir çektik. Tığıma ip aldım. Battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tığıma ip aldım ve batıyorum. Bu şekilde 2 tane ikili trabzanım oldu. 2 tane zincir yapıyorum. Batıyorum ve buraya bağladım. Bakın şimdi bir tane halkada 2 tane yaprak olmuş oldu. Bu yüzden aynı şekilde diğer hepsi yaprakları yapmak için bu zincirlere batarak bu işlemleri tekrarlıyoruz. Gelin bir tane daha beraber yapalım. Şimdi 2 tane zincir çektim. Tığıma ip aldım. Bakın halka rahatlıkla görünüyor. Halkama battım. Battım evet. Ve ikili trabzanımı yaptım.
tekrar bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim, battım, bağladım. 2 tane zincir yaptım. Sonra bir tane ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan oldu. 2 tane zincir çekip batıyorum ve işte bağladım. Rahatlıkla görebiliyorsunuz ki bu şekilde yapraklarımız oluşmaya başladı. Şimdi hepsini toplamda 12 tane yaprak olacak şekilde bu çiçeğimize bunları yapıyoruz. Bakın çalışmamız buraya kadar hazır. Böyle son başladığımız yere battık ve bitirdik. Şimdi buradaki ipimizi kesebiliriz rahatlıkla. Çünkü buna beyaz ip takacağız. Şimdi beyaz lifli ipimizi takacağız ve tığ numaramızı değiştireceğiz. Çünkü bu ip daha ince olduğundan daha ince tığla çalışılması gerekiyor. İşte şimdi bu tığı çıkaralım. Size gösterdiğim 1.75 milimetrelik tığımı takıyorum ve başlıyoruz. Şu çiçeğimizin çevresindeki beyazlıkları yapmaya çalışacağız. Ben de bunları nasıl yapıyorum size göstereceğim şimdi. Önce bir tane zincir çekelim böyle ki ipimiz artık burada olduğu belli olsun. Şimdi ilk dipten başlayalım. Burada hep sık iğne uygulayacağız. Sık sık batarak, yani size uygun olduğu şekilde, çok kırmızı görünmeyecek şekilde, yani batıyorsunuz, sık iğne yapıyorsunuz. Şimdi ben her yaprakta bakın 3 tane bakalım 3 tane şurada başlarken 3 tane böyle pipirik yapmışım. Her birinde bu var. 3 tane pipirik, 3 tane pipirik. Bu şekilde bunları yapacağız. O yüzden birazcık sık iğne yaptım. 1, 2 ve 3 zincir çekince hemen şuraya dibine batıyorum ve bunu sıkıyorum. Sonra sıradaki böyle batıyoruz ipimize. Yani burada trabzan yok, bir şey yok, yani takip etmeniz gereken. O yüzden birazcık örüyorsunuz ve paylaştırıyorsunuz göz ucunuzla şu yaprağımızın 3 kısmına nasıl pipirik yapacağız diye. 1, 2, 3 batıyorum dibine ve burayı sıkıyorum. Sonra yine ipimizin, çünkü burada trabzan yok, ip diyorum, batıyoruz kırmızılık çok görünmeyecek şekilde ve yine birkaç tane böyle sık iğne yapıyoruz. Sonra tekrar 3 tane zincir çekelim. Pipiriğimiz çok aşağı düşmesin, çünkü yaprağımızın şöyle tepe kısmı da kalsınlar genelde. Ve batıp şuraya tekrar sık iğne yapacağım. Birkaç tane sık iğne yaparak bu yaprağımı bitirmiş olmalıyım. Şöyle dibine geldim. Bakın. Sonra karşı tarafa geçiyorum yaprağımın. Böyle. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Bir daha batacağım dibine. Daha kalın kısmına batalım. Pipiriğimizi yaptık. Sıradan batıyorum yaprağıma. Ve buraya da bir tane pipirik yapalım. Tekrar batıyorum dibine. Sonra yaprağıma. Bakın burada 2 tane oldu pipirikler. Şimdi bir tane daha pipirik yapacağım.
1 2 3 dibine batıyorum. Böyle. Sonra bu şekilde ilerliyorum. İşte bakın, buraya kadar 2 tane yaprağımızın pipiriğini yaptık. Şimdi geri kalan bütün yapraklara aynı şekilde yapmalıyız. İşte çiçeğimizin her tarafına bütün yapraklarını gösterdiğim gibi pipirikler yaparak ve sık iğne yaparak bitirdim. Şimdi son sık iğnemi yapacağım. Bakın biraz kırmızılık var. Bu kırmızılığı kapatmak için yine şöyle araya batacağım ve sık iğnemi yapacağım. Ve şimdi şu başladığımız yere batıp bir tane bağlantı yapalım. Şöyle bir zincir çekip artık ipimizi kesebiliriz. Şöyle ipimizi kestik. Burası tamam. Şimdi çiçeğimiz hazır. Bakın bu çiçek için isterseniz şöyle kırmızı bir tane boncuk koyabilirsiniz. Sonra etrafına elimde bulunan küçük küçük böyle beyaz boncuklar var. Bu boncuklardan iple etrafına dizebilirsiniz. İsterseniz bir tane örnek yapalım. Şimdi kırmızı kolay. En son onu takarız zaten. Şimdi buradan battık iğnemizi ve hemen boncuklardan 2 tane, bir tane hiç fark etmez, nasıl uğraşmak istiyorsanız, ama 2'den fazla olmasın ki 1 2 2 tane zincir pardon 2 tane boncuk taktım ve şimdi bu şekilde bakın sadece uç kısmına, yaprağımın uç kısmına bu şekilde bunları dizebiliriz. Tekrar öne getiriyorum ipimi ve bu şekilde böyle bir kez daha bunu arka tarafa, sonra ipimi yine öne getiriyorum. Şimdi 2 tane boncuğumu tek tek yaparsanız daha çok uğraşırsınız. Yani bir öne bir ileriye diye, geriye diye. Şöyle taktık 2 tane boncuğumuzu. 2 tane yaparsanız biraz daha çabuk ilerlemiş olursunuz. Bakın şöyle yan yana dizilmiş oldular. Şimdi şöyle bakın nasıl ilerliyoruz. Yani kavisi takip ederek bu şekilde, bakın bir tanesini de takalım. Tane ile nasıl olacak? Böyle. Şimdi bir kez daha deneyelim. Bu boncuk uçmuştu demin. Ucu tıkalı da olabilir. Evet. O olmayacak. Başka bir tane deniyoruz şimdi. İşte böyle. Bu şekilde. Bakın bir tane yaprağımızı yaptık zaten. Bir tane yaprağımız hazır. Aynı şekilde diğer yapraklarını, her birini bu şekilde boncuklarla donatırsanız harika şu sonucu elde edersiniz. Bakın burada nasıl dizmişiz boncukları.
sadece yapraklarımızın kenarlarına, bu ön taraftaki yapraklardan bahsediyorum. Arka yapraklarının da her birine birer tane kırmızı boncuk taktık. Ve arada beyaz boncuğumuz da var. Şöyle karşılıklı 2 tane boncuk yapmıştık, beyaz. Şöyle. Ve ortaya istediğiniz büyüklükte, farklı renklerde de boncuk takabilirsiniz. Şimdi çalışmamızın devamı artık sizden. İsterseniz şu şekilde, küçük şekilde bırakabilirsiniz çalışmalarınızı. Şu küçük çiçeklerden de bırakabilirsiniz. Ne diyorum, size kalmış bir şey. Ve elinizde yaprak bulundurursanız, bakın ben siyah ve beyaz renklerde bu kompozisyonu yapmak için böyle yapraklar ördüm. Üzerine hatta bunlara boncuk taktım. Bu şekilde. Böyle kendinize güzel bir kompozisyon hazırlayabilirsiniz. Yani size kalmış, o kadar çok farklı şeyler yapabilirsiniz ki. Şimdilik benden bu kadar. Bu videomuz da bitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir dahaki videolarda yine görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum ve takipte kalmak için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.